Limon ile Pırpır başlıyor arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Limon, bu da arkadaşım Pırpır. Sizlerle daha önce tanışmıştık. Şimdi ilk olarak İbrahim peygamberimizi anlatıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Uzun, çok uzun seneler önce güzel mi güzel, çiçekleri renkli mi renkli, çok zengin bir şehir varmış. Bu şehrin adı Babil'miş. Babil güzelmiş güzel olmasın arkadaşlar ama insanları biraz tuhafmış. Neden? Çünkü Allah'ı tanımıyorlarmış sevgili arkadaşlar. Ne? Gerçekten mi? Yani yeri, göğü, yiyecekleri, ağaçları, doğayı, bu dünyayı, hatta kalbimizi, vücudumuzu ve bizi yaratan Allah olduğunu bilmiyorlar mıymış yani? Evet Pırpır, bilmiyorlarmış. Çok garip değil mi? Evet, ama kime inanıyorlarmış? Harika bir soru. Evet, her insan kendisini, çevresindeki güzellikleri, kimin yarattığını bilmek ister. Her insan bir yaratıcıya inanmak ister. Onlar da böyle kendi elleriyle yaptıkları taştan, tahtadan heykelciklere inanıyorlarmış sevgili arkadaşlar. Hatta bu heykellere ne deniyormuş sen biliyorsun. Pırpır söylemek ister misin? Evet, söylemek isterim. Put deniyor bunlara arkadaşlar. Put kelimesini aklınızda iyi tutmanız gerekiyor. Çünkü diğer peygamberlerin hikayesinde bu kelimeyle çok karşılaşacaksınız. Evet, put kelimesini daha çok kullanacağız arkadaşlar. Neyse, bu şehirde bir de kral yaşarmış sevgili çocuklar. Bu kralın adı Nemrut'muş. Nemrut çok kötü kalpli ve zalim bir kralmış. Diyormuş ki böyle putlara inanıyormuş, saygı gösteriyormuş ama ben tanrıların en ulusuyum, en yücesiyim diyormuş. İnsanlar da ondan çok korktuğu için söylediği şeylere inanıyorlarmış. Hatta Nemrut'un sarayında herkesin evinde bulunan putlardan daha ihtişamlı, daha güzel putlar olsun istediği için onları bir put ustasına yaptırıyormuş. Bu put ustasının adı neydi Pırpır? Azer. Evet. Peki bu Azer'in diğer özellikleri nelerdi? O bir put ustasıydı ve böyle tahtaları yoltar yeni putlar yapardı. Aynı zamanda yıpranan putları da tamir ederdi. Evet, yanlış duymadınız. Putlar aynı zamanda da yıpranırdı. Ama Azer'in başka bir özelliği daha var. Onun çok zeki, çok düşünmeyi seven, tatlı, şeker bir oğlu varmış. Adı da neymiş biliyor musun? İbrahim. İşte sana hikayesini anlatacağımız İbrahim peygamber. Evet. Bu İbrahim çok akıllı bir çocukmuş arkadaşlar. Ama çok garip değil mi? Babası bir put ustası. İbrahim de bu duruma çok şaşırırmış arkadaşlar. Hatta babasının böyle kendi elleriyle yaptığı putlar nasıl olur da onların tanrıları olur? Nasıl olur da onları yaratırmış? Bunu çok düşünürmüş ve bir gün babasının yanına gitmiş. Demiş ki, babacığım sana bir şey sorabilir miyim? Tabii oğlum. Bu putların canı var mı? Hayır oğlum, baksana bunlar taştan, tahtadan heykeller. Peki bunlar bizi görebilirler mi? Tabii ki hayır oğlum. Peki bizi duyup bize cevap verebilirler mi? Hayır oğlum, bizi nasıl duysunlar diyorum ya, bunlar heykel. Babacığım, peki bu taştan olan, tahtadan olan, kendisine bile faydası olmayan heykellere neden tapınıp duruyorsunuz? Demiş. Babası, yani benim babam da bu putlara inanırdı. Hatta onun babası ve onun babası da. Atalarımız böyle bir inanca inanıyorken onların inancını sorgulamamı mı istiyorsun benden İbrahim? Demiş. İbrahim peygamber bu duruma çok üzülmüş. Ve babası sinirlenerek bir daha atalarımız hakkında, putlarımız hakkında saygısızlık ettiğini görmeyeceğim İbrahim. Lütfen onlara karşı saygılı davran. Ama babacığım, baksana bu putların hiç kimseye faydası yok. Bizi,
bütün dünyayı, bütün güzellikleri ve insanları yaratan bu heykeller olamaz ki. Kim sokuyor bakalım senin aklına bunları? Bu saçma sapan düşünceler nereden geliyor senin kafana? Demiş babası. Ve İbrahim'i oracıkta susturuvermiş. Ama İbrahim bu düşüncelerle büyümüş. Artık büyük bir yetişkin haline gelmiş. Yetişkin İbrahim kendisini yaratanın kim olduğunu düşünürken yine bir gün gökyüzünde parlak bir yıldız görmüş. Acaba bu olabilir mi benim Tanrım? Demiş. Bu çok parlak, çok güzel görünüyor. Bir süre sonra gökyüzündeki yıldız gözden kaybolmuş. Hayır demiş İbrahim. Ben kaybolan şeyleri sevmem. Benim Rabbim bu olamaz. Ve başka bir gün gökte ay doğmuş. Ah, bu daha parlak, daha güzel görünüyor ve daha büyük. Sanırım Rabbim bu olmalı. Demiş fakat bir süre sonra ay da gözden kaybolmuş. Hayır, ben kaybolan şeyleri sevmem. Ay da benim Rabbim olamaz. Hatta benim Rabbim bunu yaratan daha büyük bir şey olmalı. Demiş. Başka bir gün, bir sabah güneş doğmuş. Bu daha büyük ve daha ihtişamlı demiş İbrahim. Sanırım benim Rabbim bu olmalı. Fakat akşam olup güneş batınca, yo ben batanları da sevmem. Benim Rabbim bu da olamaz. Ve benim Rabbim bunu yaratan daha büyük bir şey olmalı demiş. Allah'ın da yardımıyla İbrahim artık Tanrısını, Rabbini göremeyeceğini, sadece onun yarattığı güzellikleri, yarattığı şeyleri görebileceğini, Rabbini hissedebileceğini anlamış. O artık sonunda Rabbini bulmuş arkadaşlar. Düşüne Rabbinin görülemeyecek kadar yüce bir şey olduğunu anlamış. Artık Allah'ın varlığını tamamen hissediyormuş. Ve bundan sonra Allah Teala İbrahim'e peygamberlik görevini vermiş. İbrahim artık İbrahim peygambermiş. Ve Allah'ın var ve bir olduğunu bütün insanlara yakınlarından başlayarak bütün çevresine anlatmalıymış. İlk olarak Azer'e gitmiş, babası Azer'e. Ancak Azer onun söylediği şeylere, Allah'ın varlığına maalesef inanmamış sevgili dostlar. Ve onu yanından kovmuş. İbrahim peygamber çok üzülmüş ancak babası için hayır duası ederek ona hiç kızmadan oracıktan ayrılmış. İnsanlara nasıl anlatacağını düşünürken bir bayram günü gelmiş çatmış Babil'de. Hadi bakalım Pırpır sen anlat burayı. Evet. Limon'un dediği gibi bir bayram günü gelmiş Babil'de. Bayram yerine gittiğinde İbrahim insanları düşündürecek iyi bir plan kurmuş ve eline bir balta alarak puthaneye gitmiş. Evet. Oradaki bütün küçük putları kırmış ve bir tek en büyük puta dokunmamış ve baltayı onun boynuna asmış. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Hadi bakalım geliyor hikayenin devamı. İbrahim peygamber tabii artık. Baltayı neden büyük putun boynuna astı acaba? Şehirdeki insanlar bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlık ve kızgınlık içerisinde "Kim yaptı bizim putlarımıza bunları?" demişler hep bir ağızdan. Ve arkadan İbrahim peygamber gelmiş. Baksanıza, balta onun boynunda. Belki de o yapmıştır. Siz ondan daha küçük tanrılara, putlara inanıyorsunuz, tapınıyorsunuz diye size kızmış ve o küçük putları kıskandığı için onları kırmıştır. Neden ona sormuyorsunuz ki? Demiş. İnsanlar, İbrahim bunları onun yapamayacağını sen de biliyorsun, bizimle alay mı ediyorsun sen? Demiş. İbrahim peygamber, evet biliyorum ve bunu sizin de görmenizi istiyorum. Baksanıza, konuşamayan, size cevap veremeyen, hatta kendisini bile koruyamayan bu putlar nasıl olur da sizin tanrınız olur ey kabilem demiş. İnsanlar, İbrahim peygamber ne kadar güzel ve doğru şeyler söylese de arkadaşlar ona inanmamakta ısrar ediyormuş.
ve onu hemen kötü kalpli zalim Nemrut'a şikayet etmişler. Nemrut'un karşısına giden İbrahim peygamber ve Ayla ben de zaten onun yanına gitmek istiyordum demiş. Nemrut sormuş. Söyle bakalım sen bir Allah'tan bahsediyormuşsun. Neler yapar? Kimdir senin bu Allah'ın? Demiş. İbrahim peygamber benim Rabbim bir ve tek olan yüce Allah'tır. O ölüleri diriltir, dirileri öldürür demiş. Nemrut bunu ben de yaparım. Hemen zindandan 2 mahkum getirin bana demiş ve mahkumlardan birini oracıkta öldürüp diğerini ise oradan gönderip serbest bırakmış. Gördün mü bak, ben de can verdim, ben de dirilttim, ben de öldürdüm. Senin Rabbinin yaptığı şeyi ben de yaparım demiş. Fakat İbrahim peygamber bunun üzerine müthiş bir cevap vermiş. Peki o halde benim Rabbim güneşi her gün doğudan doğurup batıdan batırır. Sense sadece bir gün güneşi batıdan doğur da görelim bakalım gücünü demiş. Bunu yapamayacağını bilen Nemrut öfkeden deliye dönmüş ve askerlerine şöyle emretmiş. Çabuk İbrahim'i zindana atın. Evet, İbrahim'in zindana atılmasını istemiş ve onu dev bir ateşte yakılmasını istiyormuş. İnsanlar günlerce odun taşımışlar o dev ateş yakılsın diye. Ve gün gelmiş, İbrahim'in ateşe atılma anı yaklaşmış. Ve İbrahim'i mancınıkla ateşe fırlatmışlar. Korkmayın sevgili çocuklar. Hiç kötü bir şey olmamış değil mi Pırpır? Allah'ımız o yanan dev gibi alevlere ey ateş İbrahim için serin ol demiş ve ateş İbrahim peygamberimiz için ferahlık ve serinlik vermiş. Onu hiç yakmamış ve hatta İbrahim peygamber kendini tıpkı gül bahçelerinde gibi hissetmiş. Güzel Allah'ımız İbrahim peygamberimizi oracıkta korumuş. Ve İbrahim peygamber orada hemen bir secdeye kapılmış ve Rabbimize şükretmiş. Zaten o hep çok teşekkür eder, çok şükredermiş Allah'a. Bundan sonra ona inanan çok az bir insanla oradan farklı bir şehre gitmiş İbrahim peygamber. Çünkü bunu Allah istemiş. Artık Babil'de bir işinin kalmadığını anlamış. Çünkü insanların çoğu her şeye rağmen İbrahim peygambere inanmıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Babil'i küçük sinekler basmış. Hatta bu sineklerden bir tanesi kötü kalpli zalim Nemrut'un burnundan girmiş, beynine kadar gitmiş. Beynindeki sinek Nemrut'un başını o kadar çok ağrıtıyormuş ki baş ağrısından bir sinek yüzünden ben çok ulu bir tanrıyım diyen Nemrut kötü bir şekilde acı çekerek can vermiş. Ama İbrahim peygamber ve inananlar bu sinek istilasından kurtulmuş. İşte böyle sevgili çocuklar. Kötüler her zaman kötülük görür, iyilerse iyilik. Siz de küçük İbrahim gibi hep iyilikler yapın ve onun gibi çok düşünün değil mi Pırpır? Evet. Çünkü Allah bize çok fazla düşünmemizi istemiş, çok fazla düşünmemizi tavsiye etmiş Allah bize. İbrahim peygamberin hikayesi böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki peygamber hikayemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Timon ile Pırpır sona erdi arkadaşlar.